Kendi biyolojinizi kurtarmak için o kişiyi serbest bırakmak zorundasınız. Ama bugün biraz yıkmaktan ve bırakmaktan bahsedeceğiz. Selam dostlar. Serimizin 11. videosuna belki de en zor ama en şifalı bölümüne hoş geldiniz. Bugüne kadar hep inşa etmekten bahsettik. Ama bugün biraz yıkmaktan ve bırakmaktan bahsedeceğiz. Hepimizin hayatında kalbini kıranlar, haksızlık yapanlar, arkasından iş çevirenler olmuştur. Ve biz genelde bu öfkeyi o kişiden intikam alma isteğiyle içimizde bir kor gibi taşırız. Ancak bilmediğimiz bir şey var. O öfkeyi taşımak zehirli, kendimiz içip düşmanımızın ölmesini beklemek gibidir. Bugün affetmenin aslında o kişiye bir hediye vermek değil, kendimizi o kişiden tamamen özgürleştirmek olduğunu konuşacağız. Hazırsanız ruhumuzu o ağır zincirlerden kurtaralım. Joe Dispenza'nın çok net bir uyarısı vardır. Geçmişteki bir haksızlığı her hatırladığınızda ve o öfkeyi tekrar hissettiğinizde vücudunuzda aynı stres kimyasallarını salgılarsınız. Yani beyniniz için o olay bitmemiştir. Siz her gün, her an o haksızlığa uğramaya devam ediyorsunuzdur. Bu durum vücudunuzu sürekli bir savaş ya da kaç modunda tutar. Öfke ve kin tutmak enerjinizi geçmişe kilitlemektir. Ben şunu fark ettim. Affetmediğim her kişi benim enerji alanımda bir parazit gibi yaşıyordu. Onları affetmek, o parazitlerin besin kaynağını kesmektir. Affetmek, beyninize artık güvendeyiz, bu olay bitti mesajını vermektir. Kendi biyolojinizi kurtarmak için o kişiyi serbest bırakmak zorundasınız. Carl Jung bize şunu hatırlatır. Başkalarında bizi en çok öfkelendiren şeyler aslında kendi içimizde henüz barışmadığımız parçalarımızdır. Birini affedemediğimizde aslında o kişinin bizim üzerimizdeki gücünü kabul etmiş oluyoruz. Jung'a göre o kişiye duyduğumuz nefret bizi ona görünmez bir iple bağlıyor. Affetmek o ipi kesmektir. Ben affetme sürecine girdiğimde sadece karşımdakini değil, o hayata izin verdiğim için eski kendimi de affetmem gerektiğini anladım. Kendinizi affetmediğiniz sürece dünyayı affedemezsiniz. Gölgenizle el sıkışın ve deyin ki, evet bu yaşandı, acıttı ama artık benden bir parça daha koparmasına izin vermeyeceğim. Affetmek kontrolü geri almaktır. Farabi, erdemli bir ruhun en büyük özelliğinin itidal yani denge olduğunu söyler. Kin, nefret ve intikam arzusu ruhun dengesini bozan hastalıklardır. Erdemli bir şehirde yaşayan insanlar birbirlerinin hatalarına takılıp kalmak yerine ortak bir iyiliğe odaklanırlar. Farabi bize şunu öğretir. Bir başkasının cahilliği veya kötülüğü sizin erdeminizden bir şey eksiltmemeli. Eğer size kötülük yapanı aynı nefretle karşılık veriyorsanız onunla aynı seviyeye inmiş olursunuz. Ben kendi içsel, erdemli şehrimi korumak için kapıdaki o öfkeli kalabalığı içeri almamaya karar verdim. Onları affettim. Çünkü ruhumun huzuru onların hatasından çok daha değerliydi. Affetmek bir asalet gösterisidir. Dostlar, bugün size zor ama hayatınızı değiştirecek bir ödev veriyorum. Gözlerinizi kapatın ve canınızı en çok yakan o kişiyi hayal edin. Ona olan öfkenizin sizi nasıl yorduğunu hissedin. Ve sonra sadece şunu söyleyin. Senin hatanı ve bana hissettiklerini şu an serbest bırakıyorum. Seninle olan bağımı kesiyorum. Artık özgürüm. Bunu o kişi için değil, kendiniz için yapın. Sırtınızdaki o ağır çantayı yere bırakın ve yolunuza hafifleyerek devam edin. İnanın o yük gidince
hayatınızdaki ivme 2 katına çıkacak. Yorumlarda affettim ve özgürüm yazarak bu niyeti mühürleyin. İsim vermenize gerek yok. Sadece o duyguyu bıraktığınızı kendinize beyan edin. Kanala abone olmayı ve ruhunuzu hafifletmeyi unutmayın. 12. videoda minnettarlığın ve şükrün kuantum kapılarını nasıl açtığını konuşacağız. Hafif kalın, özgür kalın. Önceki videoyu izlemeyi ihmal etmeyin.